Aslında bu gülümseme her şeyi anlatıyor. Kemal Sunal Yeşilçam sinemasının en büyük aktörlerinden bir tanesi. O bir duayen. Neden hala filmleri izleniyor ve Kemal Sunal kim? Şimdi bir göz atalım. Benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Asıl ismi Ali Kemal Sunal. Vefa Lisesi'nde 11 yıl okudu. Arkasından tiyatro ve Ertem Eğilmez'le sinema hayatı başladı. İlk filmi Tatlı Dillim oldu. 35 yaşında askere gitti. Askerde ise eğitimlere katılmıyordu. Çünkü asker arkadaşları onu görünce gülüyordu. Ve askeri disiplini bozduğu gerekçesiyle eğitimlere alınmamaya başlandı. Oğlu üniversite okuma çağına geldiğinde ise bir devrim yaptı. Oğluyla beraber daha önce yarım bıraktığı üniversiteyi bitirme kararı aldı ve 1995 yılında bu okulu bitirdi. Kimseye haber vermedi bu durumu, sessiz sedasız oldu. Dekan ise ya mezuniyet töreninde bari basına haber verelim diyerek ikna etti Kemal Sunal'ı. Ve bizim ise anca o zaman haberimiz olabildi. Hiçbir zaman torpil istemedi. Alçak gönüllüydü büyük usta. Yardımsever de bir insandı. Biz bu durumu başka Yeşilçam devinden öğrendik. Bir gün tesadüfen yani özellikle takip etmedim ama tabii. ne yapıyor? Yürüyordu. Ben de arabayla gidiyorum. Böyle yavaş yavaş onu izledim. Sonra işte birisine gitti, bir kenarda uyuyan birine bir baktım para veriyor. Uzaktan o beni görmüyor. Sonra gitti başka bir yere. Çok ilgimi çekti. Baktım ki yani her gün mü yoksa sık sık mı gidip insanlara yardım ediyor evine gidene kadar. Ki yani maddi durumlarımız o zamanlar daha hepimizin daha sınırlı, daha mütevazi. 54 yıllık yaşamında 82 filmde yer aldı. Lise hayatının 11 yıl sürmesinin sebebini ise kendisi şöyle anlatıyor. Grubumuz vardı, bir arkadaş grubu vardı. Onlarla birlikte kalıyor ve birlikte geçiyorduk. Bu düzeni bozmayayım diye ben boyuna kaldım çaktım. Bu arkadaşlardan kopmamak için lise hayatımı böyle devam ettirdim. Biz onu hep gülen adam olarak tanıdık. Her filminde gülerdi. Baktı ki herkes ona gülen adam diyor. Bir de Gülen Adam isimde bir film çekti. Bu filmde her şey güzel giderken sonunda ağlatmıştı ama. Bizi Kemal Sunal bir tek filminde ağlattı. Bir de 2000 yılında. Kalp hastasıydı. Hiç kimseye söylemiyordu bu hastalığını. Uçak ve gemiden de çok korkuyordu. Hindistan'da bir film festivaline gitmek için uçağa binmeye ikna olmuştu aslında. Her şey hazırdı. Bavulunu bile teslim etmişti. Uçak tam hareket etmek üzereyken daha fazla korkusuna dayanamayıp çığlık atarak uçaktan indi. Bir daha asla uçak yolculuğunu tercih etmedi. Dedim ya kalp hastasıydı diye. Kalp hastalığının tedavisi için Almanya'ya gidiyordu her yıl. Üstelik arabasıyla. Kimseye de haber vermeden. Keşke haberimiz olsaydı be usta. Balalayka filmi için Kemal Sunal'a teklif götürülmüştü. Kemal Sunal bu teklifi kabul etti fakat film Batum'da çekilecek. Batum'a önce arabayla gitmek istedi. Yolculuğun çok uzun süreceğini söylediklerinde ise fark etmez ben arabayı kullanırım dedi. Çok yorulacağını anlattılar. Başkasının sürdüğü arabaya da Kemal Sunal güvenmiyordu ayrıca. O yüzden kendisi kullanmak istiyordu. Fakat uçak yolculuğuna ikna oldu. Ali Sunal da yanındaydı oğlu. Belki de ondan cesaret aldı. Uçağa bindiler. Uçak hareket etmek üzereyken iyice artık gerilmişti. Ve korkusuna yenik düştü. Kalp krizi geçirdi. Kalp hastalığı onu uçakta yakaladı. Bütün müdahaleler en hızlı şekilde yapıldı. Fakat kurtarılamadı. Bizi bir de 2000 yılında ölümüyle ağlattı. Bazı filmlerinde öğretmen oldu çıktı karşımıza. Bazısında ise bir çiftçi. Bazısında çöpçü, bazen de bekçi. Saf ve iyi niyetliydi hep. Her filminde biz onu öyle gördük. Gerçek hayatta da böyleydi. O sıcaklığı biz bu yüzden almıştık Kemal Sunal'dan. Halkın farklı sosyal ve ekonomik sınıfların teker teker oynuyordu. Hepsinde de başarıyla çıkıyordu üstelik. Kurulu düzene baş mı kaldırılırmış? Kaldırdı. Faşo ağayasını ekranda görünce hepimiz donup kalmıştık. Ağalık düzenini en büyük tokadı yine Kemal Sunal indiriyordu. Saymakla bitmez. Almancıların çilesinden çıkarcı akrabalara kadar. Her şeyi ama her şeyi oynamış adam. Şimdi anladınız mı filmleri neden hala izleniyor? Üstelik Kemal Sunal'ın bu tarzı anarşizmin ta kendisi. Her türlü kurulu düzene değil ama bozuk olan her düzene karşıydı.
ve bunu da her filminde dile getirdi. Ağalık sistemi, başlık parası, din tüccarları, torpil, rüşvet, hayat pahalılığı, bize filmde verilen mesaj neymiş? Hadi bir bakalım. Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filminde sinema hayatında bir büyüme gösteriyordu Kemal Sunal. Kayserili kardeşlerin birbirlerine olan güveni ve diğer insanlara olan güveni bize büyük mesajlar içeriyordu aslında. Paranın insanı nasıl değiştirdiği bu filmlerde işlenmişti. Dikkatli olmalısın. Sağ ol abicim. Hasret filmini duydunuz mu acaba? Kemal Sunal'ın oynadığı ilk filmlerden bir tanesi, çok küçük bir rolü vardı. Birkaç defa sahneye çıkıp sadece eğlence olsun diye gereksiz bir rolü vardı aslında. Ama Kemal Sunal artık bir kere keşfedilmişti. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe perişanlık, cuma mübarek gün, cumartesi pazar tatil. İlk başrol olarak aldığı film ise Salako filmi. Gariban bir yanaşmaya oynuyordu burada. Yine ağalık düzeni vardı, parası olan insanlar vardı, ezilenler vardı. Garibanların nasıl ezildiğini anlatan bir filmdi aslında. Ama biz yine hep güldük. Çünkü usta bize bütün filmlerinde güldürerek anlatmıştı bu olayı. Mu ne mu? Ne? Kulak. Arkasından Şaşkın Damat ve Hanzo geldi. Burada ise durum komedisiyle insanları güldürmeyi başardı. Yine eleştirdiği şeyler vardı. Yine çıkarcı akrabalar, çıkarcı insanlar vardı bu filmde. Müdür falan yok canım. Birazcık şaka yaptım da. Ulan asıl bu eşek şakası işte. Yok oğlum, inek şakası bu. Hababam Sınıfı yılları başladı. Eğitim sistemine eleştiri olarak balyoz indiriyordu resmen. Eğitime ve öğretime önem veren bir müdür yardımcısı, para meraklısı bir müdür, ahı gitmiş vahı kalmış vasıfsız öğretmenler, ilgisiz veliler. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu gösterdiler bu filmde. Her şey ama her şey vardı. Herkes güldü geçti. Durum peki hala aynı mı? Aslında aynı olmasa bu filmler izlenmez, o tadı vermez. Atatürk ne dedi? Öğretmenler, gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır. Ay, dikkat etsene ulan. Sırtımı acıttın. Ne kadar aptalsın canım, ne kadar aptal. Tosun Paşa filmi geldi arkasında. İsmini Paşa, dönemini eski yaptılar. Aman kimseye dokunmasın ama söyleyeceğimizi de söyleyelim dediler. Devlet yönetiminde etkili aileler, sözü geçen aileler, sınıf ayrılıkları bu filmde oldukça işlendi aslında. Aynı zamanda bazı siyasilerin gücünü kullanarak nasıl bir yaptırım yaptıklarını da gördük. Dedim ya, dönemi eski gösterildi sadece. Pes başıma, pes başıma. Ulan Ramazan ben senin ananın, püskülü ben olayım. Süt Kardeşler çekildi. Halk çok sevdi. İnsanların çıkarları uğruna birbirine neler yaptığı, birbirlerine olan güvenleri konusunda ise mükemmel bir eleştiri komedisiydi yine. Sıra geldi Sahte Kabadayı'ya. Toplumumuz mafyaları çok seviyor nedense. Aslında nedeniyle ilgili birkaç fikrim var ama kimseyi de ilgilendirmiyor. Boş ver. Ya diyorlar ki toplumda o mafya bunu devlet için yaptı. Yok ya bu millet için yaptı. Ya bahsettiğiniz mafya farkındasınız değil mi? İnsan öldüren, kaçakçı, soyguncu, gaspçı, işkenceci. Mafya ya mafya. Nasıl bir toplum olduk da biz mafyaları sever hale geldik? Ama biz bu filmde de mafyayı sevmiştik. O aynı bu katil olan babanın oğlu Kemal'di. Yine aynı şeyleri yapacaktı ama biz sevdik. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ya baba ders çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Kapıcılar Kralı filmine ne demeli? Orada ise kötü bir adam oynadı aslında. Çıkarcı, düzenbaz, hileci bir kapıcıyı oynuyordu. Toplumda bu insanlar sevilmezdi ama biz Seyit'i sevmiştik. Hafızama kazınan replik ise okuyup da ne olacak? Sanki apartman yöneticisi olacak diyordu. Bu filmin bir özelliği de şu. Antalya Film Festivali'nde Kemal Sunal en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. İyi de zaten bahsettiğimiz Kemal Sunal. Fakat o güne kadar daima bu ödül jönlere veriliyordu. İlk defa bir komedyene verildi. Bir tabu yıkılmıştı artık.
Sizinle dükkanlarınızı 2'şer gün kapattıracağım. Bok kapatırsın. La! Sıra geldi Çöpçüler Kralı'na. Bu filmde aslında belediyenin kanunlara göre değil, şahıslara göre yönetildiğini, kafasına göre uygulama yaptığını anlatan bir filmdi. Bu film de hala izlendiğine göre sanki neyse. Her şey yasalara uygun. Problem yok. Kalenin ardı Mersin, beklerim yarim gelsin. Beklemekten usandım, Allah belanı versin. İbo ile Gülüşen. Başlık parası mı dersin? Sınıf ayrımı mı dersin? Yoksa zengin ailelerin çocuklarına olan ilgisizliği mi dersin? Kimliğe küçük veya büyük yazılmalar mı dersin yoksa? Yoksulluk, cahillik hepsi vardı bu filmde. Çok mesaj içeriyordu. 100 yılda hapis yatsam geberteceğim seni. Niye vurdun lan adama ayı? Gelelim Sakar Şakir'e. Sakar Şakir muhtemelen birçok kişinin favorisidir. Gardırop Fuat'ı hepimiz hatırlarız herhalde. Bu filmde hilebaz, düzenbaz bir bakkal vardı. İşte o dönem meşhur olan bakkal hileleri anlatıldı aslında bu filmde. Miras kalan Kemal Sunal ise saf ve iyi niyetli bir adamdı. Bilmezdi öyle aklı kötülüğe çalışmazdı. Yine yoğun dozda eleştiri olan bir filmdi aslında. Mr. Dörtnalı da müdür yaparız. Senin yerine. Akılsa akıl, zekaysa zeka. Geri zekalı sende. Köşeyi dönen adam. Toplumda birçok kişinin hayalidir. Ya bir dedem ölse de miras kalsa. Hiçbirimizin dedesi de zengin değil ama. Nereden geliyor bu miraslar o zaman? Bilemiyorum. Şans herhalde. Bu filmde de Amerika'dan miras kalmıştı. Miras eşlik olarak geldi. Çıkarcı akrabalar ise etrafını çoktan sarmıştı. İş yerindeki arkadaşları, çevresindeki arkadaşları, akrabaları bıktırmıştı artık. Çıkar ilişkisini anlatan mükemmel bir eleştiri filmiydi yine. Şimdi bir düşünsenize, size böyle miras kalsa hayatınızda neler değişir? Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Artık Galatasaray için çalışacağım. Bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Kalbim ölünceye kadar Fenerbahçe için çarpacaktır. Gelelim İnek Şaban filmine. Genelde de İnek Şaban olarak biliriz biz Kemal Sunal'ı. Çünkü birçok filminde bu isimle çıkıyor karşımıza. Her şeyi eleştirirken futbolla mafyanın ilişkisine girmesin mi? Onu bir eleştirmesin mi? Ona da girdi. Futbolun kirli yüzünü, mafyanın işlerini bize bu filmde anlatmıştı aslında. Günümüzde de sanki hala öyle. Yani olayları anlatırsam isimler ayyuka çıkacak. Anlatmak istemiyorum ama futbol dünyasında mafya ile ilişkisi olan futbolcuları, teknik direktörleri, yöneticileri çoğunu aslında biliyoruz. De konuşamıyoruz. Neyse. arttı. Salih'i itleriyle arabada temizledik. Sayende 6 leşimiz var. Tanıyor mu seni? Ne demek istedi? Araçlar 2 misli artınca arabası köpeklere çarpmış, 6 it öldü, leşleri sokakta kaldı ama Salih geldi temizledi dedi. Yemekte söylenecek laf mı be? İğrenç herif. İyi Aile Çocuğu filminde ise bambaşka bir eleştiri vardı. Filmin başına verilen mesaj şuydu. İkiz kardeşler kaderi aynıydı. Ve diyorlardı ki biri acı çekerse öteki de çeker. Biri gülerse öteki de güler. Yani her şeyleri aynı. Fakat her şeyleri aynı olan iki kardeş, birisi iyi bir bankacı olurken birisi ise mafya lideri olmuştu. Bize burada asıl vermek istenilen mesaj ise şu. Büyüdüğün çevre senin karakterini belirler. Al bakayım. Yalnız zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. Ne çekilmez? Niyet. 100 numaralı adam. Büyük şirketlerin ve reklam şirketlerinin neler çevirdiğini anlattı. Küçük esnafların da neler çevirdiğini anlattı. İyi bir insanı anlattı. Kemal Sunal aslında burada tam olarak kendisini oynadı. Çünkü o da halktan birisiydi. Çok da uzak değildi yani. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Paşo ne demek la? Şey... Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan seni! Kibar Feyzo filmi artık işin zirvesiydi. Doğrudan doğruya eleştiri başladı artık burada. Ağalık sistemi, kadın hakları, başlık parası, sömürü düzeni, ya artık dediğim gibi çizgiyi aşmıştı burada. Bir de ekranda faşo ayası çıkınca herkesin aklına şu soru geldi. Ulan faşo nedir? Cevabını herkes biliyor. Herkes cevabını bilmesine biliyor ama
Yine de hala şimdiki düzende bile agaya beleş. Sevgili uyuz hemşerilerim. Evet, üzülerek söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz. Doktor Civan'ım, köyde doktor eksikliğini anlatan, köydeki insanların doktora aslında ne kadar muhtaç olduğu, iyi niyetli bir adamı, çıkarcı insanları, halkı sömüren zenginleri ve ağaları anlatan bir filmdi yine. Kıskançlık da işlendi bu filmde. Yine biz bütün bu eleştirilere gülmüştük. Sen bu işi bilmiyorsun. Senin ananı, avradını, sülaleni, gelmişini, geçmişini, bela mısın ulan sen? Felaketin misin? Mahvettin ulan beni! Bu sefer bulacağım karayı. Sen oyna, ben bulacağım. Mahvettin ulan! Yapma. Ah. Şark Bülbülü. O dönem herkes meşhur olmak istiyordu. Ya çok fazla bir furya patlamıştı. Herkes köyünden, kendinden çıkıp İstanbul'a gidiyordu. Meşhur olmak derdine. Sonunda ne oluyordu? Kadınsa tacize, tecavüze uğruyordu. Erkekler dolandırılıyordu. Belki de bazıları öldürüldü bile, haberimiz dahi yok. Aslında meşhur olmak uğruna dönen oyunların pis dünyasını bize anlatmıştı. Bu filmde ise sadece komik bir yansımasıydı, o kadar. Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Umudumuz Şaban. Mafyanın eline düşmüş bir halk var ortada. Ve umutları ise Ringo Şaban. Mafyanın eline 3 kuruşlarını bile kaptıran halkın kurtarıcısı yine mafya olacaktı. Hatırlıyor musunuz, filmde Ringo Şaban'ı katil zannediyorlardı. Ona rağmen sahiplendiler. Halk katillerden nasıl medet umabilir? Halkın sığınması gereken yer katiller, mafyalar mıdır? Yoksa devlet midir? İşte bunun manası çok derin. Bunlar neden kaçıyor Mülayim abi? Benden. Neden? Elimde saatli bomba vardı ondan. Ne? Korkusuz korkak. O dönemde özel şirketlerin, çalışanların, hastanelerin, patronların düzenini, daha doğrusu düzensizliğini anlatan bir filmdi. Bir de 6 aylık ömrü kaldığını öğrenince başına gelmeyen kalmadı. Bir düşünsenize şimdi, sizin 6 aylık ömrünüz kalsa siz ne yapardınız? Üstelik piyango çıkmışken. Herkesin yapacağı şey ayrı. Bu filmden aklımızda kalan ise Gaddar Kerim'le Sansar Selim. Birçok espriye hala daha konu olur. Sertaş'ın gaddarım fakat bilakis çok kibarım. İyi dans ederim, ısrar ederim. O kadar. Dokunmayın Şaban'ıma filmiyle seri devam ediyor. Artık bu sefer minibüs şoförünü oynuyor. Yine eleştiriler bu filmde oldukça hızıyla devam ediyor. Senin milyonların mı önemli, o masumların hayatı mı? Gebeş. Arkasından gelen Bekçiler Kralı filmi. Bu sefer iş fabrikatörlere geldi. Doğrudan doğruya fabrikatörleri eleştirdi. Düzensizlik vardı ortada. Bekçi ise kanunları uyguluyordu. Ve kimse o bekçiyi sevmiyordu. Fakat tek bir sıkıntı var. Herkes bunun dayısını bakan zannediyor. O yüzden kimse sesini çıkaramıyor. Rüşvet düzenini anlattılar. Fabrikada dönen pis oyunları, verilmeye çalışılan rüşvetleri, hepsinden bahsetti. Neyse ki filmin sonunda düzgün, dirayetli bir bakan vardı ki bekçiyi sahiplendi. Kanun neyse o dedi. Muhterem vatandaşlar, aziz hemşerilerim, bizim her türlü fikre hürmetimiz vardır. Onun için rica ediyorum, müsaade edin konuşsun. Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım nihal! Artık sıra Aziz Nesin'in yazdığı Zübük romanından uyarlanan Zübük filmine geldi. Bu filmde bir adam var, dolandırıcının teki, üçkağıtçının teki, hileci, düzenbaz. Ama halka öyle bir kandırıyor ki bakanlığa kadar yükseliyor. Üstelik rüşvet düzeni çok fazla. Halkın çıkarı uğruna bu tarz insanlara neler verdiği ortada. Aslında halk çıkar beklemezse bu tarz insanlar asla yükselemeyecek ve kendiliğinden yok olacak. Filmde verilen mesajda ise şu vardı. Bu zübüğü biz yarattık. Evet, toplumumuzda bu zübüklerden çok fazla. Dini kullanan siyasetçiler, dini kullanan rüşvetçi, dolandırıcı, üçkağıtçılar. Çok fazla. Televizyonda bu zübük filmine çok rastlamayız. Nedendir? Bilemiyoruz diyelim şimdilik. Ama bu zübük filmi başka bir şey. Hala daha geçerliliğini koruyor. Televizyonda yoğun bir şekilde yayınlamasını da beklemeyin sakın. Pek yine yayınlanmamaya devam edecek. Almanya'da bizim köylü gibi
Yağmur yağdırsın diye bir geri kafalının peşinden giden kalmamıştır. Üçkağıtçı filmine geldiğimizde ise kafayı şıhlara, şeyhlere, hocalara taktı. Birçok insan şıhlara, şeyhlere laf atıyor diye Kemal Sunal'a kızmıştı. Ama bu filme baktığımız zaman bir imam var, eğitimini almış dinin ve şunu söylüyor. Ben onlara yağmurun nasıl yağacağını anlattım. Onlar Allah'ın gösterdiği yola değil de Arif gibi bir düzenbazın peşine gidiyorlar dedi. Peki ne oldu? Halk gerçekten imama inanmadı, Arif'in peşine gitti. Sonra ne oldu? Bu sefer de Kemal Sunal'ın peşine gitti. Günümüzde de hala aynı değil mi? Hala daha birilerini dinsizlikle suçluyorlar. Yapmayın güzel kardeşim, yapmayın. Düzen hiç mi değişmeyecek? Hep mi aynı kalacak acaba? Düzenbazlar, hileciler, hurdacılar vardı. Çıkarcı insanlar vardı yine bu filmde. Hep eleştirildi. Herkes sadece güldü. Yaktın mı seni? Yaktın. Ne zamparayım değil mi? Çok. Anlat heyecanlı oluyor. Kanlı Nigar yine şehrin isimlerin eski, dönemi eski olarak gösterildi. Fakat düzen ise günümüzde aynıydı. Ahlaksızlık, rüşvet, yolsuzluk ve çıkarcılık tamamen bu filmde işlendi. Gelmeyen puştur. Puşt oğlu puştu. Tamam mı lan? Duydun mu lan? Puştur. Ebabil. He. Puştur. He. Karıştırma lan. Gelelim Davaro'ya. Kan davasını konu alan bir film. Fakat öyle bir durum vardı ki hapishanede çürümüş bir adam ve onun kan davalısı. Üstelik halk ise baskı yapıyor. Kan davalını öldüreceksin diye. Ama bunu isteyen güruh aslında ağaydı. Çünkü çıkarı vardı. Diğer adamın karısını almak istiyordu. Filmde bu olaylar çok komik olarak gerçekleşti. Peki gerçek hayatta hiç mi böyle bir şey yoktu? Tam olarak eleştirilen düzen ise buydu. Kan davasının kimseye hiçbir çıkar sağlamadı. Ağalık düzeni olmazsa olmazlardan zaten. Ağalık düzenine her filmde neredeyse eleştiri var. Şogun. Teybiko çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Tokatçı, saf bir insanın hayatını, garibanlığını anlattı. Şehre giderek askerlik arkadaşıyla karşılaştı. Ondan biraz hayata uyum sağlamayı öğrendi. Yani dolandırıcılık, üçkağıtçılık, uyum sağlamaksa evet. Başlık parası anlatıldı bu filmde. Yine çok fazla mesaj içeriyordu. Peki babacığım. Ama önce otur dinlen, bir yorgunluk kahvesi iç. Uzak yoldan geldi. Ruhlar kahve içmez, sağ ol evladım. Çarıklı milyoner. İnsanların paraya nasıl taptığı, paranın sana nasıl sahte bir çevre oluşturduğu, çıkarcı insanları anlattı yine bu film. Ve insanın yalnızlaşması anlatıldı bu filmde. Aramıza hoş geldin abi. Müsaade et elini öpeyim abi. Dur yapma. Kılıbık filminde ise bambaşka bir eleştiri vardı yine. Aslında toplumun ta kendisi eleştirildi. Dürüst bir adamdı. Kimse sevmedi. Herkes itip kalktı. Karısı ve kızı bile. Fakat katil olduğu zannedilince kahraman gibi karşılandı. Herkes çok sevdi. Neden? Hala daha öyle değil mi? Ne olacak? Ben de yaparım. Göreceksin. Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmazsam bana da orta direk Şaban demesinler. Orta direk Şaban. Adı üstünde orta direk. Bu sefer buradaki eleştiri orta sınıf geçinmeye sağlayan insanlara geldi. Onların geçim sıkıntısını anlattı. Bir şey için aslında çaba gösterdiklerini ve sürekli gelen zamları. Zamda zam, zama da zam. Hatırladınız mı? Hayat da öyle değil mi? Bazen bize bir şans verseler neler neler yaparız diye düşünmüyor muyuz? İşte bu filmde bunu anlattı aslında. Bir de bizim var. Şiki şiki baba. Allah. Aynı yaba. Atla gel Şaban. İnsanların geçim sıkıntısını had safhada anlattı. Umutları sadece loto, toto, piyango at yarışına kaldığından bahsedildi. Parası olmayan babayı karısı ve kayınvalidesi sevmiyor, itip kakıyor yine. Esnaf kötü davranıyor. Güzel bir eleştiri. Üzücü bir durum. Ama elden gelir bir şey yok. Hayat böyle. Neyse diyelim, geçelim. Emine efendim. Emine mi? Emine. Oy oy Emine, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Deli Deli Küpeli filmine ne demeli? Memleketi dürüstçe, kanunlara göre yönetmek.
Liyakatlı bir şekilde kimseyi torpil yapmadan yönetmek için illaki deli olmak mı gerekiyor? Bu filmde asıl anlatılan şey bu değil miydi? Cafcaflı Parti'nin üyesi, eşkıya Yılanoğlu, dolandırıcı kasap, istifçi bakkal, çok fazla şey vardı aslında bu filmde. Ama olan hep halka oluyordu. Ama bir kaymakam ve bir hakim her şeyi nasıl değiştirmişti? Üstelik bunlar deliydi. Gerçek hakim ve kaymakam değildi. Sadece herkes öyle zannediyordu. Üstelik kanunları uyguladılar sadece. Tabii biraz abartarak. Ulan hıyar ağası, niye gelmiyorsun kaç gündür? Polizei, Almanya'da yaşayan bir çöpçüydü bu sefer Kemal Sunal. Bir çöpçünün sevimli bir hikayesi. Yine toplumda çok fazla izlenmeyen bir tarz. Çünkü daha çok sanat filmi tarzında. Çok iyi olan bir insan, herkese karşı iyilik dolu. Bir süreden sonra ise çileden çıkıyor. Sınıf ayrımı yüzünden. Herkesin itip kalkması yüzünden. Kimsenin adam yerine koymaması yüzünden. Eline bir fırsat geçtiğinde herkesten teker teker intikamını alıyor. Ve rüşveti getiriyor. Sonra diyorlar ki Joker çok iyi film. Polizei'yi izlemeyen ne bilir? Bilemedim. Neyse. Devletin malı deniz, yemeyen domuz partisi. Koltuk belası. Dürüst olan belediye başkanının bile başına neler geldiğini anlatan bir film. Sorun koltukta mı yoksa kişiliklerde mi bilemiyoruz. Belediyelerde hala daha buna benzer hile, hurda, soygun, üçkağıt gibi şeyler oluyor mu? Bilmiyorum. Yani zannetmiyorum. Olmuyordur canım. Olmaz yani. Ama bu film hala izlenildiğine göre yok olmaz ama yine de. Neyse. Asıl sorulacak soru şu ama. Sorun koltukta mı bizde mi? Soru böyle olmalı. Sorun bizde diyelim, geçelim. Hayda, derya kuzusu bunlar. Olta balığı bunlar. Gel, gel. Sen de al, gel. Kalmıyor. Taze balık burada. Koş, koş. Gel balığa bak. Öğretmen filminde ise maaşı yetmeyen bir öğretmen var. Anadolu'dan İstanbul'a tayini çıkmış ve maaşı İstanbul'da yaşamak için yetmiyor maalesef. Ek işler yapmaya başlıyor. Ya koskoca öğretmen, kutsal meslek yapan öğretmen ek iş yapmak zorunda. Bu filmde bu anlatıldı. Hep ağlayacak mı? Neden? Gelelim Gülen Adam filmine. Aslında her ödülü hak eden bir film. Bir adam düşünün, her şeye gülüyor. Doğduğunda bile gülmüş. Ağlamamış hiç hayatında. Bir kadın seviyor ve onunla evleniyor. Babası istememesine rağmen. Kötü bir hayat yaşıyorlar. Buna rağmen her şeye gülüyor. Hiçbir şeye kafayı takmıyor. Moralini bozmuyor. Çocuğu doğduğunda ise ağlıyor. Onun kaderini ağlıyor. Aslında muazzam bir mesaj içeren bir film. Aslında bütün filmleri sayarsak videomuz 5 saate uzayacak gibi duruyor. O zaman yapacağımız bir şey var. Yoksul ve Davacı filminden de bahsedelim, bitirelim. Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok, bok için. Yoksul filminde gariban bir adam oynadı. Bir iş merkezinde, bir iş yanında daha doğrusu neler olduğundan bahsetti. Oradaki düzensizliği, oradaki hile hurdayı, insanların çıkar ilişkilerini bunları anlattı. Şunun şurasında ne kaldı ki? Davacı filminde ise bu sefer sorun bizim yargı sistemimizde dedi. Yıllar süren dava anlatıldı filmde. Bir süre sonra bu davalılar artık masraf yapmamak için beraber gidip gelmeye başladılar. Aslında aralarındaki davalık durum kalmamıştı fakat mahkemede bitmiyordu bir türlü. Hala da öyle değil mi sanki? Neyse. Bak şimdi Mustafa emmi geliyor. Mustafa emmi şimdi buradan geçemeyecek mi? Bu nedir? Marpuç. İçeriye. Son filmi ise propaganda oldu. Metin Akpınar ve oğluyla beraber çektiği filmdi. Bütün tarzların dışındaydı. Yine eleştirisel bir filmdi. Videonun başında da söylemiştik. Balalayka filmi aslında onun en son filmi olmak üzereydi neredeyse. Çekime giderken hayatını kaybetti. Balalayka Kemal Sunal'sız çekildi. Şimdi bir geriye dönüp bakalım. Birçok filminden bahsettik. Eleştirdiği şeylere baktık. Bu gözle o filmleri bir kere daha izleyin şimdi. Aslında bize ne kadar çok şey anlattığını bir kere daha farkına varın. Şimdi gerçekten bir düşünün. Neden hala izliyoruz? Çünkü filmlerin aslında hiçbiri geçerliliğini kaybetmemiş. Bütün eleştirdiği şeyler günümüzde hala devam ediyor. Ve devam ettiği sürece de izlenecek. Sadece eleştiri diye de bakmayın olaya. Bugünkü oyunculara bir bakın. Çoğu samimi gelmiyor bize.
Kemal Sunal'ın öyle sıcak bir gülüşü vardı ki. İçtendi be. Üstelik normal hayatında soğuk bir adamdı. Çok konuşmazdı da. Ama film başlayınca o gülüşü her şeyi değiştiriveriyordu. Çok sevdik seni usta ve şimdi de çok özlüyoruz. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazın. Kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.